Aynen. Tedavi süreci nedir burada? Tedavi süreci şöyle. Tedavi sürecini kısaca anlatmak gerekirse, hasta bize geldi. İlk söylediği şey şu oluyor: İdrar yapmakta zorlanmam var. İdrar eski tarzıyla çıkmıyor. İdrar kesik geliyor. Hastanın biz sosyal yaşantısını ne kadar etkilediğini değerlendiriyoruz. En önemli kriterlerden birisi. Şimdi hastanın şikayetleri hafif, orta derecede ve şiddetli olabiliyor. Hafif şikayetleri olan hastalarda, günlük yaşamını fazla etkilemeyen hastalarda tedavi verilmeyebilir, takip edilelim diyebilir. Peki bitkisel tedaviler verilebilir çok hafif şikayet olanlarda. Orta derecede şikayeti olanlarda kimyasal ilaç tedavileri başlanabilir. Orta derecede. Yani diyor ki ben arabayı durduruyorum. Benzin istasyonuna, her benzin istasyonunda duruyorum. Bitiremiyorum, idrarıma çıkamıyorum. Gece çok tuvalete çıkıyorum. Bitmemiş gibi hissediyorum. Orta derecede şikayet. Ondan sonra daha da şikayeti olanlar dersek idrar tıkanıklığı yaşamış. Sonda takılmış. İlaç kullanmış ama ilaçtan yeteri kadar fayda görmemiş. Hastalarda da operasyon öneriliyor. O alt başlıklara girersek ilk başladığımız hafif şikayeti olanlarda, hafif şikayeti olanlarda bitkisel olarak en çok kullanılan cüce palmiye gibi, Afrika pücüm gibi bitkisel ekstreler var. Onlar kullanılabilir. Ama bunları şöyle yapmak lazım. Bunları şimdi aktardan alıyor hastalar ya da işte sağdan soldan alıyorlar ama kontrol aşamasında hani gelmek gitmek lazım. Çünkü hasta bunu mesela alıyor 3-5 sene kullanıyor kafasına göre. O esnada prostat kanseri ilerliyor, ilerlemiyor, bilinmiyor yani. Mesane taşı yapıyor, yapmıyor, bilinmiyor. Onlara hani gene üroloji kontrolünde takip altında kalmasında fayda var. Orta derecede olanlarda alfa bloker dediğimiz bir ilaç grubumuz var bizim. Alfa bloker tedavi verdiğimiz zaman idrar tazyiğinde, idrar akımında, projeksiyonunda, kalibrasyonunda bariz bir artış sağlıyoruz. Hastalar %40 ila 50 civarında hasta ilaçtan çok memnun oluyor. Ve ilacı uzun zaman 5 sene, 10 sene, 15 sene kullanıyor. Aynı bu iyileştirmiyor hastayı yalnız tedavi. Bu tedavi esnasında hastanın gene hastalığı prostatı ağır ağır büyümeye devam ediyor. Ama hastanın nasıl tansiyon ilacı kullanılan tansiyonu düzeliyorsa, şeker ilacı kullanılan şekeri düzeliyorsa aynı bu ilaçta idame şekilde hastaya prostatın iyilik durumu sağlıyor. Onun dışında 3. hasta grubunda da hasta artık biz ilaç tedavisi vermişiz. Hala yapamıyor. Hala idrarına tıkanıyor. Sonda takılıyor. Acile geliyor. Kesik işiyor. Mesane taşı yapmış. Enfeksiyonlar geçirmiş. Ya da bu kadar duruma gelmek istemiyor. Ben bir an önce bu işten kurtulmak istiyorum diyorsa endoskopik hastaların burada işte çok kafası karışıyor işte. Lazer mi yaptırayım? Yoksa şey mi yaptırayım? Açık ameliyat mı yaptırayım? Nasıl yaptırayım? Çünkü internete giriyor insanlar. Geliyor kafasında. Bir sürü bilgi var internette de. Evet. Bilgi yumağı çok karışık yani. İnternete sürekli bir prostatla ilgili reklamlar, ameliyatlar. Şimdi herkes de kendi bildiğine doğru olduğunu savunmaya çalışıyor. Evet. Burada da doktora güven ve onun söylediklerine uymak çok önemli. Orada aynen kesinlikle ben katılıyorum. Şimdi çok basit bir ifadeyle demek istersek kapalı prostat ameliyatının bile 4-5 çeşitli farklı yöntem var. Yani kapalı olarak bipolar, monopolar, ondan sonra bu yeni çıkan ürolift yöntemi, çok çeşitli plazma kinetik yöntemi. Gerçi hepsinde aynı şey yapıyorsunuz. Hepsinde prostat dokusunu, tıkayan prostat dokusunu içeriden kazıyorsunuz. Şimdi orada önemli bir ayrıntı daha var. Şimdi biz ameliyatları 2 şekilde yapıyoruz. Bir kapalı, 2 açık. Kapalı ameliyatlar bu ameliyat grubunun %90'ını oluşturuyor. %90 hatta belki de daha fazlasını oluşturuyor. Eskiden açık ameliyat daha çok yapılıyordu. Bu kadar endoskopik ameliyat yetişmeden kapalı ameliyatta da, açık ameliyatta da aslında aynı şeyi yapıyoruz. Yani bir portakal düşünün. Portakalın içerisindeki, kabuğun içindeki etli kısmı bir parmağınızı sokun. Tamamen içeriden çıkarttığınızı ve sadece bir kabuk bıraktığınızı düşünün. Bizim yaptığımız o. Prostatın kapsülünü bırakıyoruz. İçerisinde idrar yoluna bir pasaj açmak için içerisindeki et yağını alıyoruz içinden. Biz ameliyattan sonra bir boşluk oluşturmuş oluyoruz orada. İdrar akımının geçmesini sağlayacak bir boşluk oluşturmuş oluyoruz. Tamamen aslında oradaki fiziksel, mekanik bu bir yöntem. Bu kapalı yöntem anlattınız. Bu kapalı yöntem. Açıkta da aynı yapılıyor. Ama kapalı tabii hasta için daha uygun bir yöntem. Kapalının avantajı çok. Hastanede bir gece ya da 2 gece yatıyor. Sondası daha kısa süre kalıyor. Yarası olmuyor, pansumanı olmuyor. Ama şurada şöyle bir şey var. Şimdi çok büyük prostatlar geliyor bazen bize. Normalin 10 katı, 20 katı büyüklüğünde prostatlar geliyor. Açık cerrahide kullandığımız aletler o kadar büyük prostatları yapmaya uygun değil.
Uygun olmadığı için artık onlara açık cerrahi yapmak zorunda kalıyoruz. Hani yüzde kaçını yapıyoruz dersen %3'üne 5'ine yapıyoruz ancak. Daha nadir gözüken bir durum. Çok nadir gözüküyor gerçekten. Hastalar o da neden oluyor derseniz, şimdi yaşlı hasta oluyor. Hastaya diyorsun şikayetin var mı, yok. Günde kaç defa tuvalete gidiyorsun? 3 kere tuvalete gidiyorsun. Nasıl amca diyorsun, iyi yapabiliyor musun tuvaletini diyorsun. Şöyle yapıyorsun. Aslında adam çok kötü yaşıyor. Hasta çok kötü yaşıyor ama o farkında kadar değil. adapte olmuş ki. Evet. Bu hastalık süreci 10 sene belki 20 senedir var ki adam 80 yaşında 60'lı yaşlarda başlamış. Hasta normal işemeyi unutmuş artık yani. Hani hastanın hayatını da etkilemiyor zaten. Ama mesane taşı da yapmış bir yandan. O da enfeksiyon yaratıyor yavaş yavaş. Onu halletmen gerekiyor. Prostat, kocaman bir prostatla gelebiliyor bize bu hastalar. O hastalarda bazen mesane taşı varsa, prostatı da çok büyükse açık cerrahi yapmakta tabii fayda var. Bir de şunu beklemekte fayda var. Hastalar, ben iyi huylu prostat ameliyatı olduğum zaman bir daha prostat kanseri olmayacağım diye düşünüyorlar. Onu soracağım. Tekrarlama riski nasıl? Şimdi tekrarlama riski yapılan 10 senelik takiplerde genellikle kapalı ameliyatlardan sonra %15 civarında tekrarlama riski var. O da neden oluyor? Onu söyleyeyim. Şimdi prostatın biz biraz önce dedim yani kabuğunu bırakıyoruz Evet. diye. Orada prostat hücreleri duruyor. Oradan tekrar büyüyebiliyor. 10 sene içerisinde, 15 sene içerisinde tekrar orayı doldurabiliyor. Tekrar idrar hacminde ve tazyinde azalma yapabiliyor. Hatta orada o hücreler prostat kanseri riski de taşıyor yani. Biz çünkü prostatı tamamen ortadan kaldırmıyoruz o ameliyatta. Prostatın kabuğunu bıraktığımız için prostat hücresinin bütün özelliklerini taşıyor o hücre. O yüzden hastaların her sene gene yılda bir kere prostat kanseri açısından mutlaka kontrole gelmesi gerekiyor ki gene o riski yapmamak lazım. Özellikle ekart operasyon etmemek lazım. geçirdikten sonra bunu Tabii. hiçbir şekilde aksatmamaları Aynen, lazım. aynen. Mesela bir aralar prostatta lazer tedavisi çok modaydı. Her gün televizyonda reklamları çıkıyordu filan. Evet. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı vardı. Prostat hastalığında lazer tedavisi ameliyat yaptığınız zaman prostat hücrelerini tamamen ortadan kaldırıyorsunuz, yok ediyorsunuz. Oradan patoloji değerlendirmesi yapamıyorsunuz. Ve hastada gizli bir prostat kanseri var mı yok mu bilmiyorsunuz aslında. Hasta mesela prostat ameliyatın olmuş, şikayetleri iyi lazerle. Mesela gelmiyor. 3 sene 5 sene sonra bir kontrol geliyor mesela. Hasta orada 200 sene önce prostat kanseri gelişmiş. Ondan sonra etrafa yayılmış. Hasta geç bir dönemde gelebiliyor. O yüzden hani prostat lazerle tedavisinde de ya da ne tedavisi olursa olsun hastanın yılda bir mutlaka PSA için Evet, kontrole çok gelmesine önemli. fayda var. Evet.